Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu ünlü markaya ait çantayı çalışacağız. Benim çok beğenerek hazırladığım bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları Instagram üzerinden bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamın genel olarak yapımından bahsetmek istiyorum. İlk başta tabandan başlıyoruz. Daha sonra yan parçaları taban üzerinden örüp ön ve arka kısımları örüyoruz. Sık iğne tığlaması yaptıktan sonra da yan parçalarımıza şu şekilde geçiş yapıyoruz. Ölçülerimden bahsedeyim hemen. Şöyle enini ölçtüğüm zaman 28 santimlik bir eni oldu. Boyu da 18 santimlik boyu oldu tabandan itibaren. Ölçülerimi bu şekilde dilediğiniz şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Çantamın malzemelerinden bahsedecek olursam bakın bu şekilde raf ip kullandım ben. Kullandığım raf iplerim Milano rafyanın örümü oldukça kolay bir raf ipi. 24 numarası mıydı? Hemen bu numara yazmıyor. Diğerine bakalım. 25 ya da 24 olması gerekiyor. Hiçbirinde numara yazmıyormuş. Özellikle bakıp not edeceğim. Numarasının kaç olduğunu unuttum. Ya 24'tü ya 25'ti diye hatırlıyorum. Bundan 350 gram kadar kullandım. 35 numara kullandım şu şekilde. Bundan da 10-15 gram kadar kullandım harflerini yazmak için. Eğer siz marka olarak eklemeyecekseniz buna ihtiyacınız yok zaten. Dediğim gibi 350 gram kadar kullanmış oldum diğer ipimden. Bu ipinizin kalınlığına, inceliğine, kullandığınız markaya göre ölçüde değişiklik gösterecektir. 3 milim bunları örerken 3 milim tığ kullandım. Ve şöyle bakın. Çantamın sapını hazırlayabilmek için şu şekilde bir yuvarlak halka kullandım ve şöyle zincirli bir sap kullandım. Sapımı da Eva Çanta Aksesuar'dan temin etmiştim. Milano rafya iplerimi de yine açıklama kısmına ve yorumlara linkini ekleyeceğim. Saplarımın da linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşıp temin edebilirsiniz. Çantamın malzemeleri, yapımı genel anlamıyla bu şekilde. Hadi o zaman yapımına başlayalım. Çantam için öncelikle bu şekilde bir dikdörtgen taban elde ediyorum. 25 tane zincirle başladım ben. 25 zincirle başlayarak arttırmalarıma devam ederek bu şekilde bir ölçü elde etmiş oldum. Öncelikle şöyle ölçümden bahsetmek istiyorum. 25 santime 13 santim ölçüsü olmuş oldu. Siz daha uzun bir taban isterseniz 25 zincirle değil de 30'la başlayabilirsiniz ya da daha kısa bir taban isterseniz 20 zincirle 21 zincirle başlayabilirsiniz. Uzunlaştırmak isterseniz zincir sayısını arttırıyorsunuz. Eğer eninin daha geniş olmasını isterseniz de aynı ölçüde başlayıp daha da fazla 15 sırada bitirdim ben. 16 sıra, 17 sıra, 18 sıra şeklinde ilerleyebilirsiniz. Arttırmalarınıza istediğiniz ölçüye göre tabanınızı ayarlayabilirsiniz. Benim ölçülerim orijinal ölçüye en yakın şekilde olmasını istediğim için bu şekilde hazırladım. 25 zincirle başladığım zaman şöyle ilk sık iğne sıramda şöyle ölçüsünü paylaşayım. 12 santim oldu. Zincirlerimi çektim. İlk sıramı tamamladığım zaman bu ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiklik gösterecektir. İpinize göre, benim çünkü kullandığım raf ipim ince bir ip. O yüzden böyle bir ölçü elde ettim. Sizin 25 zincirde daha fazla da çıkabilir. Ölçünüzü dediğim gibi dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İlk başladığım ölçü 12-13 santim kadar olmuş oldu benimki. Şöyle evet 12,5 santim kadar olmuş oldu. Buna göre ayarlayarak başlayabilirsiniz. Şimdi tabanımızın yapımına başlayalım. Tabanım için öncelikle 27 tane zincir çektim. Şimdi arka kanatlarına batarak ilerleyerek tabanımı oluşturacağım. Ben bakın 27. zincirim burada. Hemen yanındaki ilk zincirimin şu şekilde ön kısmına değil şöyle çevirerek arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Burası benim başlangıç noktam. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bakın arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Bu şekilde her birine sık iğnelerimi oluşturarak son zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geldim. Her birine birer tane batmıştım. Bakın son zincirimin arka kanadına tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Hemen aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci sık iğne yaptım ve aynı noktaya bir kez daha batıp üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üçüncüsüne de işaretleyicimi takıyorum ve örgümü çeviriyorum. Arka kanatlarına batarak yapmıştık. Diğer tarafımız bu şekilde düzgün bir şekilde duruyor. Buralara batarak ilerleyeceğiz. Hemen yanındakine geçiyorum. Batıp bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine sık iğne. Bu şekilde her birine birer tane yine sık iğne yaparak şurada batmış olduğum yer, hatta şuraya da bir işaretleyici takalım. Şurada ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin olduğu yere kadar ilerliyoruz. Şurada batmış olduğumuz yere kadar. Sık iğnelerimi yaparak bakın ilk başta başladığım yere kadar geldim. Burada batmış olduğum son sık iğneme buraya tekrar batıyorum. İlk başta başlarken bir tane batmıştık. Aslında bunu saymayacağım. Tekrar 3'e çevireceğim. Şimdi buraya tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bu noktayı işaretleyicimi takıyorum. Hemen aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Başlarken bir sık iğne daha yapmıştık. Burayı ben dönme olmaması için tekrar öreceğim. Yani bu ilmeği hiç yapmamış gibi sayıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. 2 tane yaptım. Bir kez daha batıp tam üzerine çekerek 3. sık iğnemi oluşturmuş oldum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Başlangıç noktamı bir sonraki sık iğneden belirleyeceğim. Başlangıç noktamdaki işaretleyicimi çıkarmıştım. Hemen yanındakine geçiyorum. Direkt sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burası benim başlangıç noktam. İşaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. 3 sık iğne yapmıştık. Birincisine ve üçüncüsüne işaretleyicimizi takmıştık. Şimdi ilkinden işaretleyicimi çıkarıp 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 ve 3. Bu sefer bakın yapmış olduğum 3 sık iğnemin ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Arttırmamı köşemde yapmış olduğum bu şekilde köşelerimi oluşturacağım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine bu 3 sık iğnemden ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Bundan sonraki arttırmalarımı hep bu şekilde ortadaki ikinci sık iğneme yaparak üçer üçer batarak hep ikinci sık iğnelerimi üçer üçer batarak ilerliyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğne, yanındakine sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak yine buradaki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak bakın köşeme kadar geldim. Burada işaretleyicimin olduğu yerden yine işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya yine 3 tane batıyorum. 1 2 ve 3. İkincisine yine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
İşaretleyicimin olduğu yere geldim yine. Buraya yine köşedekine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktama geldim. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Başlangıç noktamı kaybetmemek için. Yanındakine geçiyorum. Sık iğne, yanındakine sık iğne. Bu şekilde her birine yine birer tane sık iğne yaparak burada işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak yine bakın köşeye kadar geldim. Burada ne yapmıştık? 3 tane sık iğne yapıp ikinciyi işaretleyicimizi takmıştık. Bundan sonra her arttırmamı ikincinin üzerinden yapacağımı söylemiştim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Yine buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Arada da arttırmamı yapmış oldum. Yanındakine bir sık iğne. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya yine 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Bundan sonraki arttırmalarım hep bu şekilde gidiyor. 3 tane battım. İkinciye işaretleyicimi taktım. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak yine köşedeki işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Sık iğneleri yaparak köşeye kadar geldim yine işaretleyicimin olduğu yere kadar. Buraya da 3 tane batıyorum. 1, 2 ve 3. Yine ikinciye işaretleyicime takıyorum. Bir sonraki sıramda yine ikinciye arttırmamı yapacağım. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine sık iğne ve sonuncuya da bir sık iğne. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Buraya da yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım. İkinciye yine işaretleyicimi takıyorum. Bu sıramı da bu şekilde bakın yandakine de batıp sık iğnemi yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Başlangıç noktama geldim. Buraya yine sık iğnemi yapıp işaretleyicimi tekrar takıyorum. Yeni sırama başlıyorum. Tüm modelim yani tabanım bu şekilde ilerliyor. Her birine sık iğneler. Köşede yapmış olduğum 3 tane sık iğnenin ikincisine 3 tane batıyorum. Aradakilere sık iğne. Köşede yapmış olduğum 3 sık iğnenin ikincisine 3 batıp dönüyorum. Köşede 3 tane yapmış olduğum sık iğnenin ikincisine 3 batıyorum. Arada sık iğneler. Köşede 3 sık iğne. Geliyorum başlangıç noktamı örüyorum. Devam ediyorum. Köşede 3 sık iğne, 3 sık iğne, 3 sık iğne ve 3 sık iğne. Arttırmalarıma bu şekilde devam ederek yeteri uzunluğa gelene kadar ilerliyorum. Tabanımda arttırmalarıma devam ederek yeteri uzunluğa kadar gelmiş oldum. Toplamda 15 sıra halinde ördüm. Videonun başında zaten ölçüsünü vermiştim. Tekrar şu şekilde ölçüsünü vermek istiyorum. 25 santime 13 santim olmuş oldu. Zaten nasıl arttıracağınız konusunda da bilgi vermiştim. Tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha geniş bir geniş bir taban isterseniz 15 sıra değil 20 sıra yapabilirsiniz, 16 sıra yapabilirsiniz, 17 sıra yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde daha uzun bir taban istiyorsanız baştaki zincirinizi daha da arttırarak devam edebilirsiniz. Bu şekilde bu arada tabanım tam olarak bu şekilde kalmıyor. Önce çantamın taban kısmını ayarlıyorum. Sonra üst kısmına başlayacağım, model kısmına ön ve arka olarak.
tabandan devam edeceğim. En son kenarlardan tekrar sık iğne yapacağım için bu tabanın boyu biraz daha uzayacak. Ona göre ölçülerinizi baz alırsanız daha sağlıklı bir boyutta çanta elde edersiniz. Orijinale en yakın şekilde hazırlamaya çalışıyorum ben. Siz dediğim gibi dilediğiniz şekilde ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu kısmı bitirdim. 15. sıramda tamamladım. Son olarak bakın başlangıç noktama kadar geldim ve en sonki sık iğneme bir sık iğne yaptım. Şimdi bu noktada artık ipimi keseceğim. Şöyle şuradan son olarak sık iğnemi yaptıktan sonra zincir vesaire çekmeden ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle biraz yakınlaştırayım hemen. Daha sonra bir iğne yardımıyla kapatma işlemini yapacağım. Şöyle iğnemden ipimi geçiriyorum. Bakın işaretleyicimi çıkarıyorum başlangıç noktama. Başlangıç noktama değil, hemen yanındaki ilk sık iğneme batıyorum. Şu şekilde batıyorum. Önden arkaya doğru şöyle çekiyorum. Daha sonra bakın son yapmış olduğum sık iğnem burada. Buraya ortasından batarak şöyle arkaya doğru alıyorum. İpimi çekiyorum ve bakın ilmeğimi oluşturmuş oldum. Bu şekilde. Kapatma işlemini de bu şekilde yapıyorum. Hem ilmeğim kaybolmamış oluyor hem de daha düzgün bir görüntü elde ediyorum. Daha sonra ipimi de arkada gizleyip tabanımı ütülüyorum ve modelim için geliyorum. Tabanımı hazırladıktan sonra ne demiştim? Ön ve arka kısmını taban üzerinden yürütmeye devam edeceğim. Ben bir tarafını yaptım şu şekilde. Diğer tarafını da hep birlikte oluşturacağız. Birebir aynısı zaten. Sadece burada bitirdiğiniz zaman en son bir zincir çekip koparıyoruz. Şimdi hemen şu köşeden başlayacağım işlemime. Öncelikle ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi üzerine dolayıp şurada tam tabanımın köşesinde 1 2 3 tane sık iğne yapmıştım. Bunun ikincisine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Normalde ikili trabzan yapar gibi şöyle ikisini birlikte toplayarak ikili trabzanımı elde ediyorum. Şimdi ipimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Bakın arada 2 tane sık iğne boşluğum kaldı. Birincisine atlıyorum. İkincisine geri dönüyorum. İkincisine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden şimdi bakın battığım yeri, ilk başta battığım yeri saymadan, şurada batılmış yeri saymadan 1-2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne tığımı batıyorum. İkili trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Arada 2 tane sık iğnem var. Geri dönüp ilkine batıyorum. Bir sık iğne atlayıp ilkine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden hemen yanına geçiyorum. 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne tığımı batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1-2 tane boşluğum var. 2 sık iğnem var. İlkine tığımı batıyorum. İkili trabzan oluşturuyorum. 1-2 zincir, bakın zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekiyorum. Modelde toparlanmalar oluyor. Bu gayet normal. Şöyle elinizle düzeltirseniz toparlanmalar düzelecektir. En son ütü yaptığımız zaman da daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Arada 2 tane zincir, sık iğne boşluğum var. İlkine batıyorum. Bir atlayıp ilkine batıyorum yani. İkili trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 1-2 tane boşluğum var. Geriye dönüp ilkine batıyorum. Arada hep bir sık iğne boşluğu bırakıyorum yani. Yukarıdaki zincir boşluğum gibi. Şimdi bir zincir çekmeden 1-2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve arada bir sık iğne bırakıp hemen yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimi kurarak sıra sonuna kadar ilerliyorum.
Evet, model kurulumumu yaparak köşeye kadar gelmiş oldum. Baştan itibaren bakın şurası trabzan, bunu saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane model kurmuş oldum. Sonda bakın 2 tane sık iğnem kaldı şu köşeme kadar. Köşelerde ne yapmıştık? 3 tane batmıştık. Başlarken burada ikincisinde başladık. İkincisinde batarak, burada da ikincisinde batarak bitireceğiz. 2 tane sık iğnem kaldı ikincisine kadar. Bunu atlıyorum ilkine. Arada zincir çekmeden son modelimi kurduktan sonra ilkini atlayıp ikincisine batıyorum ve buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Başta yapmış olduğum gibi bitirmiş oldum ama bir tane modelim 3'ün katlarından oluşuyor. Bir tane sık iğnem fazla olduğu için bu şekilde bir boşluk oluşmuş oldu ama o çok etkilemeyecektir. Sizin de aradaki sık iğne sayılarınıza göre buradaki model sayılarınız değişebilir. Tam olarak bakın zincirsiz yapmak istiyorsanız eğer tam olarak ölçünün denk gelmesi için 3'ün katı artı 2 elde etmiş olmanız gerekiyor ki arada şu boşluk oluşmasın diye. Ama böyle bir sık iğne boşluğu oluşursa da çok da önemli değil. Zaten çok da toparlanma yapmayacaktır. Çok da bir farklılık olmayacaktır. Bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Modelimi kurmuş oldum. Şimdi köşelere zaten hiçbir şey yapmıyoruz. En son sık iğnelerle gideceğiz. Sıramı bitirdim. Benimkinde 17 oldu. Sizinkinde 18 olabilir. 20 olabilir. Bu tabanınızın ölçüsüne göre her zaman sık iğne sayınıza göre değişiklik gösterecektir. Şimdi son trabzanı da yaptıktan sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak kabul ediyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine alıp trabzan yapmaya başlayacağım. Alttaki modelin aynısını kuracağım. Bakın trabzanımın burada ikinci trabzana bir trabzan, bir zincir, bir trabzanım vardı. İkinci trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Aradaki zincir boşluğumu bırakıyorum yani. İkili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada yapmış olduğum işlemin birebir aynısı. Arada zincir çekmeden yandaki modelime geçiyorum. Bakın ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekiyorum ve geri dönüp ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden ikinci trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Çapraz şekilde oluşturuyorum yani modelimi. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüp ilk trabzanımın tepesine batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. İkinci trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekip ilk trabzanımın tepesine geri dönüp batıyorum. Arada zincir çekmiyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüp ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bu şekilde modelimi kurmaya devam ediyorum. Aralarda zincir çekmeden modelimi kurarken yani geriye dönerken bir tane zincir çekiyorum. Alttaki yapmış olduğum işlemin birebir aynısını yaparak son modelimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Modellerimi oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. 17 tane model elde etmiş oldum. Arttırma eksiltme yapmadığım için birebir aynı şekilde ilerlemiş oldum. Son modelimi de kurduktan sonra bakın zincir çekmiyorum arada. Son trabzanımın tepesine de batıyorum. Bir ikili trabzan oluşturuyorum. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçişimi sağlıyorum. İpimi üzerine aldım. Bakın ikinci trabzanıma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüp ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. İkinci trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan, bir zincir, geriye dönüp ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden ikinci trabzanın tepesine bir ikili trabzan, bir zincir, geriye dönüp ilk trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum.
Modelim tamamen bundan ibaret. Başta 3 zincirle başlıyorum. Modellerimi aynı şekilde kuruyorum. Sonda bir ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Baştan modellerimi kuruyorum. Sonda ikili trabzan yapıyorum. Bunu ne kadar devam ettiriyorum? Hemen şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 sıra şeklinde devam ettiriyorum. Ölçüsünü de paylaşayım şöyle. Tabandan itibaren 17 santim uzunluğunda olmuş oldu. Yeteri uzunluğa geldiğinde siz dediğim gibi dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben orijinal modelin ölçüsüne göre hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince toparlanmalar oluyor dediğim gibi. Onun için de şu şekilde örerken elinizle şu şekilde açarsanız çok daha iyi olacaktır. En son sıra zaten tamamladığımız zaman ütümüzü de yapacağız. Daha da açılacak, daha da düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Bu şekilde 16 sıra dediğim gibi ben hazırladım. 16 sıranın sonunda ipinizi koparıyorsunuz. Bu kısmı tamamlıyorsunuz. Ben tamamlamıştım zaten. Daha sonra diğer tarafımızdan, tabanımızın düz kısmından başlıyoruz. Tabanın düz kısmından başlayarak trabzan yaparak aynı şekilde model kurulumuna başlıyorsunuz. 16 sıra örüyoruz. 16 sıranın sonunda ipimizi koparmadan kenar sık iğnelerini yapmak için geliyoruz. Evet, model kurulumu yaptıktan sonra da toplamda 16 sıra modelimi tamamlamış oldum. Diğer tarafını da aynı şekilde yapmıştım zaten. Şimdi ikinci tarafı yaptıktan sonra sık iğneleri yapmaya devam edeceğim. Son dediğim gibi 16 sıramı tamamladım. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirmemin sebebi taban kısmının düz kısma denk geliyor olması. Eğer sizinki iç tarafta kaldıysa, yani şu tarafı düz kısımsa, buradan da ilerleyebilirsiniz. Yani buradan sık iğnelere devam edebilirsiniz. Ben düz tarafa denk getirmek için bu şekilde devam ediyorum. Hemen bir tane zincirimi çektim. Bu noktada dibindeki ilk trabzanıma tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 ve aynı yere 3. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu noktada başlangıç noktama, yani ilk sık iğneme, işaretleyicime takıyorum. Köşelerden aynı tabanımdaki gibi 3'er tane arttırma yaparak ilerleyeceğim ki dikdörtgen bir görüntü elde edebileyim diye. 3 tane sık iğnemi yaptım. Yanındaki trabzanımı geçiyorum. Bir sık iğne, zincir boşluğuna bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne, trabzanın tepesine yine bir sık iğne, zincir boşluğuma bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne, yine trabzanın tepesine bir sık iğne. Bu sıramı bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Sonunda zincirimin, 3 tane zincirimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak son bakın 3 tane yapmış olduğum zincirimin tepesine kadar geldim. Şimdi en son olarak trabzanın tepesine de battım. Bir tane sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi zincirimin tepesine tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 tane daha, yani toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi işaretleyicimi alıyorum. Bu 3 sık iğnemin ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Aynı taban kısmında olduğu gibi her sıramızda ikincisine 3'er tane batacağız. İkinci trabzan sık iğnemize 3'er tane sık iğne yaparak arttırmalarımızı tamamlayacağız. Bundan sonraki sıralarda burada arttırma yapacağım için işaretleyicimi taktım. Hemen çeviriyorum örgümü. Trabzanımın olduğu yere geldim. Buraya 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Tam 2 trabzanımın birleşim noktası şu kısma bir sık iğne, boşluğa, trabzanın olduğu yere 2 tane sık iğne, 1 ve 2. 2 trabzanın arasındaki boşluğa, birleşim noktasına bir sık iğne, trabzan kısmına 1 ve 2 sık iğne. Yani hepsine trabzan diyorum ama bazıları zincir. Yine 3 zincirlik boşluklarımıza da 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Birleşim kısmına bir sık iğne, trabzan boşluğunun olduğu yere 1 ve 2 sık iğne, trabzan boşluğuna
bir sık iğne. Buradaki boşluğa 1 ve 2 sık iğne. Birleşim noktasına bir sık iğne. Bu şekilde her boşluğuma trabzan boşluklarımı 2'şer tane, aralardaki boşluklara 1, trabzan boşluklarına 2, aradaki boşluklara birer tane sık iğne yaparak burada köşeme kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Tabanımdan sonraki başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi tabanımda modelimi kurarken kenardaki 3 tanenin ikinci sık iğnesine batmıştım. Oraya dönüşte, yani şu an sık iğne yaparken tekrar batıyorum ki toparlanma olmasın diye. Bakın ikinci sık iğneme daha önce batmış olduğum yere de bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneye yine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapıyorum. Geliyorum köşede, bakın yine 3 tane sık iğne yapmıştım. İkincisine batarak ilerlemiştim. Yine ikincisine batıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Bu tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını burada da uyguluyorum. Daha sonra trabzan boşluklarıma 2, tam birleşim noktasına 1, 2, 1, 2, 1 şeklinde ilerleyerek sık iğnelerimi yapıyorum ve köşe kısmına geliyorum. Köşe kısmındaki ilk trabzanımın tepesine de 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine dönüşüm için bu tarafta uyguladığım işlemin aynısını uyguluyorum. 3 tane sık iğne yapıp ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Bir sonraki sıramda arttırma yapabilmek için. Dönüyorum, her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Yine köşeme geliyorum. Bakın buradaki 3 tane zincirimin olduğu yere 3 sık iğne yapıyorum. İkincisine işaretleyicimi takıyorum. Aradaki boşluklara sık iğnelerimi yapıyorum. Dönüyorum. Şurada birleşim noktasına yine yani ikinci sık iğneme tekrar bir sık iğne yapıyorum. Her birine sık iğnemi yapıyorum. Yani bu tarafta yapmış olduğum işlemin aynısını diğer köşemde de uyguluyorum. Diğer kenarımda. Geliyorum köşe noktama. Burada başlangıç noktama geliyorum. Yine her birine sık iğneler yaparak ilerleyeceğim. Ama ne demiştim? İkinci sıramızda, yani bir sonraki sıralarda tabanımda olduğu gibi 3 tane yapmış olduğum sık iğnemin hep ikincisine batarak 3'er tane sık iğne yapıyorum. İkincisine 3, diğerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Diğer köşeye geliyorum. 3 tane sık iğnemin ikincisine 3, diğerlerine birer tane sık iğne yapıyorum. Tüm işlemim, bundan sonraki tüm işlemim bundan ibaret. İkinci sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sırada da aynı şekilde 3 tane sık iğnemin ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeteri kalınlığa ulaşana kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet, yan kısımlarında köşeleri arttırmalarımı yaparak yeteri uzunluğa kadar geldim. 7 sıra benim için yeterli oldu. 7 sıra sık iğnesi sırası gittim. Siz dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle ölçüsünü paylaşmak istiyorum. 28 santim eni olmuş oldu. Boyu da hala toparlanmalarım mevcut. Yan kısımları da yaptıktan sonra tam olarak oturacaktır. 51 santimde, hatta şöyle tutup ölçersem 54 santimde bu şekilde boyu olmuş oldu. Çok sıkı ördüğüm için ben bu şekilde toparlanmalar oluyor. Ama dediğim gibi yan kısımları da ördüğümüz zaman düzelmeler olacaktır. Şimdi hemen yan parçalarımı yapmaya başlayacağım. Yan kısımlarını, onu nereden yapıyorum? Direkt tabandan başlayarak ilerleteceğim. Hemen şöyle düz kısmını ayarlıyorum tabanımın. Şöyle biraz yakınlaştırayım hemen. Evet. Yine aynı renk ipimle ilerliyorum. Şurada hangi kısımdan başlayacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi bakın, köşede 3 tane batmıştık tabanımızın başlangıcında. Bunun ikincisine, tabanımızın kısmında 3 tane batmıştık. Bunun ikincisinden başlayarak sık iğnelerimizi yapmıştık. Şurada 3 tane sık iğnemiz var. İkincisini baz alıyoruz. İkincisinin devamına şu şekilde bir işaretleyici takıyoruz. Ben dönüyorum diğer tarafıma. Yine aynı şekilde 3 tane sık iğne yapmıştım. Bakın ikincisine batmıştım. İkinci sık iğnemin üzerinden devam ederek, bakın şurada bitiyor. Buraya da bir işaretleyici takıyorum. Şu şekilde. Hemen bu noktada bakın. Bu kısımlara yapacağız. Aynı işlemi diğer tarafta da uygulayacağız. Yine ikincilerini devam ettirerek işaretleyicimizi takıyoruz. Hemen bir tane zincir çekiyorum.
ipimi üzerine doluyorum. Yan kısımları hep trabzanlarla ilerleteceğiz. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batacağım ama tığımı batarken bakın tepesinden normal sık iğne yapar gibi değil de ortasından batıyorum. Şu şekilde. Ortasından batıyorum. Arkadaki iki kanadını da almış oluyorum şu şekilde. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Hemen yanındakine geçiyorum şimdi. Bakın yine ortasından batıyorum. Arkadaki iki kanadını almış oluyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan oluşturuyorum. Yine aynı şekilde yanındaki sık iğnemin arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan oluşturuyorum. Yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Ve bir ikili trabzan oluşturuyorum. Yanındakinin yine arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımı yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Trabzanlarımı yaparak köşeme kadar geldim. Burada işaretleyicimin olduğu yere de son trabzanımı oluşturuyorum. Yine arka kanadına batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Baştan itibaren baştaki trabzanımla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31 tane ikili trabzan elde etmiş oldum ben. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine batmıyorum. Bu 3 zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Çünkü dibine batmadan hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili trabzan ve yanındakine yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, trabzanlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın sondaki trabzanımın tepesine de batıyorum. Bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. 3 tane zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çevirip dibine yine batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili trabzan. Yanındakine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanıma yine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Zincirimin tepesine de batıyorum. Burayı atlamıyorum. 31 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. Yine 3 zincirle bir üst sırama çıkıp her birine birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Bakın şöyle tuttuğunuzda şu şekilde tutup taban kısmından şöyle katladığınız zaman şu uç kısma, şuradaki uca 3 tane sık iğnemin ikincisine ulaşana kadar boyutu bu şekilde ulaşana kadar şöyle ayarlarsanız şu şekilde uzatarak köşeme kadar ilerleyene kadar trabzanlarıma devam ediyorum. Evet, trabzanlarımda yeteri uzunluğa kadar geldim. İlk başta diğer taraftan başlamıştım. Yine trabzanlarımı aynı uzunlukta kenarlara ölçerek hazırladım. En sonunda birleştirmemi yaptım. Orta kısmına da bu şekilde yazımı diktim. Markaya ait olan yazıyı açıklama kısmında linkini ekleyeceğim. Bir önceki çantamda, yani Miu Miu'nun bir çantasında zaten anlatmıştım nasıl yazdığımızı. Oradan bakarak yazıyı eklemek isterseniz harfleri tek tek anlatıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Dikişimi önceden yaptım ki ben daha sonrasında çantayı tamamladığım zaman zorlamasın dikiş kısmı diye. O yüzden bu şekilde çantamı birleştirmesini tamamlamadan önce harflerimi de yerleştirmiş oldum. Dediğim gibi diğer tarafımı ben tamamladım, birleştirmemi yaptım. Yine aynı mantık, birebir aynısı zaten. Diğer kısmını da aynı sıra sayısıyla ayarlayıp video için tekrar geldim. Şimdi trabzanlarımı yaptım. 20 sıra benim için yeterli oldu. 20 sırayı neye göre ayarladım? Bakın şu şekilde katlayarak şöyle şu şekilde katlayarak tuttuğumda tam uç noktasına geliyor ölçü. Bakın şöyle. Buna göre aynı uzunlukta ayarlayarak, sayılara dikkat etmeden, zaten aynı uzunlukta yaptığımız zaman sık iğne sayısı da eşit olarak geliyor. Ayarlayarak bu şekilde tamamlamış oldum. 20 sıra benim için dediğim gibi yeterli oldu. Şimdi hemen son trabzan sıramı da yaptıktan sonra
buradan hemen birleştirme aşamasına geçişimi yapacağım. Son trabzanımı da yaptım zincirimin tepesine. Şimdi bu noktada ipimi şöyle biraz uzun tutuyorum. Şuradan köşedeki sık iğnelerimin olduğu yerdeyim. Bunu ön kısma alıyorum, yani ön ve arka parçamı ön kısma alıyorum ki sık iğneleri yaptığım zaman şu şekilde daha düzgün görünsün diye. Şimdi burada sık iğnelerimin olduğu yere geldim, köşeme 3 tane batmıştık hatırlarsanız. Bunun ikincisine batıyorum. İkincisine batıyorum ve ipimi buradan alıp buraya kaydırıyorum. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve karşısındaki trabzanımın tepesine tekrar batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçeceğim. Tığım bu arada kaymıyor. Şu şekilde bir vazelin kullanıyorum. Ben az bir şey tığıma değdirdikten sonra daha güzel örüyor. Bunu da videonun içerisine yerleştirmek istedim. Eğer tığınız zamanla bu şekilde bakın beyazlamaya başladı, böyle kaymada sıkıntı yaşıyorsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sık iğnemi yaptım. Yanındaki sık iğneme geçtim ve karşısında trabzan boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki trabzan boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bakın kesişim noktasına, boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, trabzan boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sık iğneye, karşısındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, kesişim noktasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak köşe kısmıma kadar ilerliyorum. Köşeye kadar sık iğnelerimle birleştirme yaparak ilerledim. Bakın son sık iğnemin olduğu yerdeyim. Burada yine trabzanın olduğu yere de batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın yanındaki şurada hemen sık iğnelerimizi yapmıştık. Sık iğnelerimizin arka kanatlarına batarak trabzanlarımızı yapmaya başlamıştık. Burada ön kanatlarımız boşta kalmıştı. Öndeki kanatlara batarak sık iğnelerimizi yapacağız ki görüntümüz hem daha güzel dursun hem de daha tok dursun diye. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin ön kanadına batıyorum. Şurada. Çizgi çizgi gözüküyor zaten şu şekilde. Buralara batarak ilerliyorum. Ben yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bakın. Batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Battım. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak ön kanatlarına, boşta kalan kanatlarıma sık iğnelerimi yaparak köşeye kadar geliyorum. Daha sonra dönüyorum yine. Buradan başlayarak sık iğnelerimle birleştirmeye devam ediyorum ve yine köşeme kadar geliyorum. İpimi koparmadan üst kısmında sık iğnesini hazırlamaya başlıyorum. Evet, birleştirmemi yaparak köşeye kadar geldim. Bakın köşede son olarak ikinci sık iğnemin olduğu yerdeyim. Buraya batıyorum. 3 tane zincirim var. Zincirimin 3. zincirimin tepesine de batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Daha önce battığım yere bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum bu sırada. Sık iğnelerimi yapıyorum. Köşeye kadar, birleşim noktasına kadar ilerliyorum. Sık iğnelerimi yaparak bakın köşeye kadar geldim. Şimdi burada ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Birleşim noktasına batmadan hemen yanındakine geçiyorum. Yine buraya batmadan yanındaki trabzanıma batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde dönüşümü sağlıyorum böyle. Hemen daha batsak daha iyi olacak, boşluk oluştu. Sık iğnemi yaptım. Hemen dibindekine batıyorum ve karşılıklı olarak yine birleşim yaptığım yere karşılıklı olarak batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Boşluk oluşmaması için bakın hemen yanındaki trabzanıma geçiyorum şimdi. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum.
yanındaki trabzanıma yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde trabzanlarımın tepesine de sık iğnelerimi yaparak şuradaki zincirimin olduğu yeri tam birleşim noktasıyla karşısındaki sık iğneme batıyorum. Karşılıklı olarak daha önce birleşim yaptığım yere buraya da sık iğne yapıyorum. Aynı burada yapmış olduğum işlemin aynısını uyguluyorum. Daha sonra her birine sık iğneler yaparak köşeye kadar geliyorum. Başladığım noktaya. Köşeye kadar geliyorum. Burada yine karşılıklı olarak sık iğnemi yapıp dönüyorum. Her bir trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaptıktan sonra başladığım noktaya gelip ipimi kesiyorum ve askı kısmına geçiş yapıyorum. Evet, son olarak sık iğnelerimi de tamamladım. Artık çantamın alt kısmını hazırlamış oldum. Şimdi artık askı kısmına geçiyorum. Askı kısmında ne yaptım? Bakın bu şekilde 2 adet askı oluşturdum ben. 10 tane sık iğne ile başladım. 11 tane zincir çektim. 10 sık iğne oluşturdum. Daha sonra yeteri uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi arttırma eksiltme yapmadan devam ettim. Hemen ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Uzunluğu 31 santim. Uzunluğunda olmuş oldu. Eni de 5 santim olmuş oldu. Şimdi bu noktada sadece sık iğnelerden oluştuğu için göstermek istemedim. Şöyle biraz düzelteyim. Göstermek istemedim. Dediğim gibi 11 tane zincirle başlıyorsunuz. 10 tane sık iğne yaparak istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. Benim için 31 santim yeterli olmuş oldu. Şimdi iğnemi alıyorum. Sık iğnelerimi yaptıktan sonra iğnemi ipliğimi geçirdim. Bakın şu şekilde katlayıp şöyle birbirine katlayıp 2, 4, 6, 8 ve 10 sıra bırakıyorum. Şöyle dikiş payı bırakıyorum. Buradan dikmeye başlayacağım. Hemen 10 tane sık iğnemi atladıktan sonra içeriden şu şekilde ipimi geçirip hemen karşısındaki 2, 4, 6, 8, 10 karşısındaki boşluğuma geçiyorum. Şu şekilde. Hemen yanındaki boşluğuma, sık iğne boşluklarıma ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Yanındakine ve karşısındakine batıyorum. Karşılıklı olarak aynı ilmeklere denk getirerek dikişimi bu şekilde tamamlıyorum. Nereye kadar devam ediyorum? Bu şekilde dikişimi yaparak şurada yine 10 tane sık iğne sıram kalana kadar 2, 4, 6, 8 ve 10. Buranın bitimine kadar, yani başlangıçta bırakmış olduğum boşluk kadar bu tarafta da bırakıyorum. Daha sonrasında şu şekilde düzelttiğinizde şöyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Şu şekilde bir görüntü. Şimdi daha sonra bu dikiş payımı alıyorum. Şöyle içeriden ayarlayarak şu şekilde çantama yerleştirip dikişimi yapıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da ayarlayıp bu tarafta da dikişimi yapıyorum ve çantamın sapları da hazırlanmış oluyor. Çantamın hazırlığı bu şekilde, dikişlerimi de yapıp son olarak göstermek için geliyorum. Çantamın sapının dikişini de tamamladım. Son olarak ütümü de yaptım. Bakın şu şekilde dikişimi tamamladıktan sonra, saplarımı diktikten sonra şu kenarlara şu şekilde bir halka kullandım. Şöyle içten katlayarak ilk trabzanlarımın boşluğuna karşılıklı olarak taktım. Yine aynı şekilde diğer tarafımı da yaptım. Orijinalinde bu şekilde gözüktüğü için bu şekilde tercih ettim. Orijinalinde aslında içeriye küçük bir çıt çıt yapmışlar. Ama çıt çıt çok uygun olmayacaktı örgü yaptığımız için. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Çıkarıp bakın şu şekilde çıkarıp şöyle genişletebiliyorsunuz. Hem bu şekilde kullanılıyor hem de diğer türlü kullanılıyor. Ama ben bu formuyla, bu şekilde katlı formuyla daha çok sevdim. Şuraya bir çıt çıt ekleyebilirsiniz ama zaten şu kenarlar kapalı olduğu için ihtiyaç duymuyorsunuz. Çapraz kullanım isterseniz de bu halkaları taktıktan sonra şu şekilde bir askı kullandım. Ben Eva çanta aksesuardan temin etmiştim daha önce. Çantama uyumlu bir renkti. O yüzden bunu kullandım. Kenarlarında şu şekilde gold zincirleri de mevcut. İstediğiniz ölçüde ayarlatabiliyorsunuz. Yine açıklama kısmına ve yorumlara etiketleyeceğim.
oradan ulaşabilirsiniz. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Gerçekten yapımı çok zevkli bir çanta oldu. Çok hızlı biten bir model oldu. Ben çok beğendim. Dediğim gibi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.